Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi şöyle güzel bir ipim var. Yünlü bir ip, Himalaya'nın. Onunla harika bir model başlayacağız. Kullanacağım şiş 3,5 numara. Modelimiz oldukça güzel ve gösterişli bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Ben şöyle küçük bir lastik hazırladım. Bu model için 7 ve 7'nin katları artı 5 ilmek eklememiz gerekiyor. Şöyle hemen ayarlayalım. 2, 4, 6, 7. Buraya kadar bir model. 7 ilmek. 2, 4, 6, 7. Buraya kadar da bir model. Şöyle artı 5 ilmek ekledim. Yani toplamda şu anda şişimde 19 ilmeğimiz var. 19 ilmekle modeli kurmaya başlıyorum. Modelin birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 3 ters ilmek örüyorum. 1, 2, 3 ilmek ters ördüm. Kenar ilmeğinden sonra. Sıradaki 2 ilmeğimi yerlerini değiştiriyorum. Bakın. İkinci ilmeğimi dışa alıyorum, başa alıyorum, diğerini de arkaya alıyorum. Şişime takarak bunu düz ördüm. 2 ilmek düz ördüm. Şimdi tam tersini sola doğru yapıyorum. Sola doğru çevirdim. Ortadaki ilmeğimi şöyle bir görüntümüz oldu. Arada 3 ters ilmek. Buraya kadar bir modeldi. Yine 3 ters ilmek. 2, 3. 3 ters ilmek yaptım. Sıradaki 2 ilmeğimin yönlerini değiştiriyorum. Şu şekilde sağa doğru çevirdim ikinci ilmeğimi. Şimdi sola doğru. Bakın. Sola doğru çevirdik. Ve düz olarak ördüm ilmeklerimi. Kenarda 3 ters ilmeğimiz var. Kenar ilmeğimi ördüm. Modelin birinci sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptım. Modelimizde yapacağımız işlem sadece bu birinci sırada, diğerleri normal ters düz olarak örüyoruz. Kenar ilmeği ikinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimi gördüğüm gibi yani 3 düz ilmek, 4 ters ilmek olarak örüyorum. İkinci sıra arka yüzünde. 3 düz, 4 ters. Kenarda yine 3 düz ilmeğimiz. Bir de kenar ilmeğimi ördüm. İkinci sıra arka yüzünde ilmekleri gördüğümüz gibi tersi ters, düzü düz olarak ördük. Üçüncü sıra, pardon, arka yüzü ikinci sıraydı. Şimdi üçüncü sıra ön yüzündeyim. Yine ilmeklerimi aynı gördüğüm gibi kenar ilmeğimi örmeden aldım. Daha sonra 3 ters, 4 düz. 3 ters, 4 düz. Üçüncü sıra ön yüzündeyiz. Modelimiz 4 sıradan oluşmakta. Hep bu 4 sıranın tekrarını yapacağız. Kenar ilmeğimi ördüm. Üçüncü sıra ön yüzünde ilmekleri gördüğümüz gibi ördük. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine ilmekleri olduğu gibi 3 düz ilmeğimiz var. Düz ördük. 4 ters ilmek. 3 düz, 4 ters olarak sıra sonuna kadar devam edelim. Modeli bir kez kurmuş olduk bu şekilde. Model hep bu 4 sıranın tekrarından oluşacak.
Dediğim gibi farklı işlemimiz sadece birinci sıra ön yüzünde yapıyoruz. Modelimiz oldukça kolay onun için. Dördüncü sıra arka yüzünde ilmekleri gördüğümüz gibi düzü düz, tersi ters yaptık olduğu gibi. Modeli bir kez kurmuş olduk arkadaşlar. Şu anda tabii ki model kendini göstermiyor. Üst üste modeller kurulunca model tam ortaya çıkacak, kendini gösterecek. Modeli bir kez daha kuralım. Modelimizin birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 3 ters ilmek örüyorum. Kenar ilmeğinden sonra 3 ters. Şu 4 düze geldiğinde bakın arkadaşlar şu ortadaki 2 ilmeğimizi dışa alacağız. Önce bu tarafı yapıyorum. Şu şekilde arkadan aldım. Birinci ilmeğimi, ikinci ilmeğimi de ortadaki ilmeğimi de dışa çevirdim ön taraftan. Bu ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Şöyle. Diğerini tam tersine sola doğru çeviriyorum. Ortadaki ilmeğimi önden aldım. Bir sonrakini de dıştaki düz ilmeğimi de iç kısma aldım. Arka taraftan ve ilmeklerimi düz olarak ördüm. Şöyle bir görüntümüz olacak. 3 ters ilmek. 4 düze geldiğinde önce ikisini alıyorum. Baştakini arka taraftan aldım. İkinci ilmeğimi de dışa çevirdim. Sağa doğru. 2 ilmeğimi de düz olarak ördüm. Şimdi sola doğru çeviriyorum. Ortadakini önden aldım. Dıştakini de aldım arka taraftan. Öne getirdim. Ve düz olarak ördüm. Bakın birini sağa çevirdim, birini sola çevirdim. Şu ikili ilmeklerin. Kenarda 4 ters ilmek. Pardon 3 ters ilmek ördüm. Bir de kenar ilmeğimi ördüm. Birinci sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptık. İkinci sıra arka yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi gördüğümüz gibi örelim. Kenar ilmeğinden sonra 3 düz ilmek, 4 ters ilmek. Üç, 4 ters ilmek ördüm. 3 düz, 4 ters. Kenarda 3 düz. Kenar ilmeğimi de ördüm. Üçüncü sıra ön yüzüne geçtik modelin. Yine aynı şekilde kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 3 ters ilmek, 4 düz ilmek. Yani bu 3 sırayı da ilmekleri gördüğümüz gibi yapıyoruz. Birinci sırada sadece şu burgu işlemimiz var. Diğer sıralarda ilmekleri gördüğümüz gibi. Düzü düz, tersi ters olarak örelim. Modelimiz bu kadar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi harika, güzel, şöyle gösterişli ama yapımı da oldukça kolay bir model. Hiç uğraştırmadan yapabileceğiniz, zevkle ilerleyen güzel bir model. Evet, üçüncü sıra ön yüzünde yine ilmeklerimizi gördüğümüz gibi yaptık. Dördüncü sıra arka yüzünde kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 3 düz ilmek, 4 ters ilmek. Yine ilmekleri tersi ters, düzü düz olarak devam edelim. Modelimizi 2 kez kurmuş olduk. Zormuş gibi görünen ve kolay, harika bir model. Kenar ilmeğimi de ördüm. Dördüncü sıra arka yüzünde de bu şekilde yaptım.
Evet, modeli 2 kez kurmuş oldum arkadaşlar. Bakın modelimiz 4 sıradan oluşmakta. İlmek sayımız 7 ve 7'nin katları. Bakın şöyle 7 ilmek, 7 ilmek devam edecek modelimiz. Başta 3 ters ilmek olduğu için sonuna da 3 ters ilmek yapmak istedim. Şurada bitirmek istemedim. Onun için artı 5 ilmek ekliyoruz. Burada da şu ters ilmekleri yapmamız için artı 5 ilmek ekledim ilmek sayısına. Yoksa 2 ilmekle bitirebilirsiniz. Kenar ilmekleri burayı koymak istemezseniz, buradan bitirmek isterseniz örgünüzü artı 2 ilmek eklemeniz gerekir. Yani 5 değil de 2 eklersiniz. 7 ve 7'nin katları, ben artı 5 ilmek ekledim. Modelin görüntüsü bu şekilde. Bir de şöyle az bir büyük parçayı yaptım. Bakın modelin ilerlemiş hali de bu. Bunu beraber yaptık arkadaşlar. Yine aynı lastiği kullandım. Hazır lastik. Şöyle. Bunu da daha önce yaptım. Çekim öncesi. Şöyle göstereyim size. Modelin ilerlemiş hali bu şekilde. Şöyle yakında göstereyim. Ekran görüntüsü de almak isteyen olur. Modelin arka yüzü de bu şekilde, bakın gayet güzel tertemiz bir görüntüsü olan bir model. Kenar ilmeklerimiz şöyle ilerliyor. Yakadan başlama örgülerinizde de şöyle bir görüntüsü olur. Evet. Bu modeli istediğiniz örgüde kullanabilirsiniz. Yetişkin örgülerinde, çocuk örgülerinde hepsinde kullanabileceğiniz harika, kullanışlı bir model. Bu lastiğe de gayet güzel uyum sağladı. Hazır lastik olarak geçiyor bu lastikte. İsterseniz bunun anlatımını da yapabilirim arkadaşlar kanalımda. Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Yelek yapabilirsiniz, hırka yapabilirsiniz, şal yapımında kullanabilirsiniz. Bebek battaniyesinde kalın iplerle şöyle harika olur bence. Sizler de nelerde yapacaksınız, onları da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.